Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda Almanya'da bir gri pasaport vakası patlamıştı. Neydi bu? Gri pasaportu alanlar Almanya'ya gelmişti, 49 kişi, ve bunlar ortadan kaybolmuştu. Bunlar daha sonra ortaya çıktı ki bu gri pasaportu verilen kişilerin aslında ne kültür hizmetiyle ne de işte delegasyonla vesaireyle ilgisi olmadığı çıktı. Bildiğiniz üzere gri pasaport kimlere veriliyor? Gazetecilere, sporculara ya da devlet adına resmi bir görevle yurt dışına gidenlere vizesiz bir şekilde Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda'ya vesaire diğer Avrupa ülkelerine gelsinler diye verilen bir şey. Ama sonradan ortaya çıktı ki bu işi dolandırıcılık için yapmış bazıları. Birileri para almış, birileri insan kaçakçılığı yapmış bu gri pasaport üzerinden. Bunlar patladı. Şimdi bununla ilgili olarak bir kişi Almanya'da yargılanıyordu. Adı ise Ersin Kilit. Bu kişi insan kaçakçılığı yapmaktan, dolandırıcılıktan yargılandı. Hakim karşısına çıktı. Peki neler oldu? Ne kadar ceza aldı? Ve sonrasında ise neler söyledi? Bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Bunun yanı sıra bizleri Avrupa'dan ve Türkiye'den izleyen tüm vatandaşlarımızın da bu yayınımızı sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde takip etmesini rica ediyorum. Çünkü çok önemli, sizleri de çok yakından ilgilendiren bazı bilgiler aktaracağım. Bu insanlar görevli halk oyunları ekibi diye 49 kişiye gri pasaport vermiş. Bu insanlar da uçağa binip Almanya'ya gelmişti ve Almanya'da da almışlardı. Bunlar halk oyunu ekibi falan filan değil. Davulcu, zurnacı, murnacı yok. Bunlar Türkiye'den Avrupa'ya gelip çalışmak isteyen, işçi olmak isteyen ya da bir şekilde hani mülteci diyelim aslında. Statüleri bu. Ama devleti dolandıranlar bunlar. Niye? Gri pasaport sahiplerini anlattım. Devlet adına gerçekten yurt dışına gideceksin, sporcu olacaksın, gazeteci olacaksın vesaire, bunlara veriliyor. Şimdi arkadaşlar, bununla ilgili olarak bir kişi de yargılanıyordu. Adı Ersin Kilit. Şimdi bu kişinin davası görüldü ve bir ceza aldı. O cezayı anlatacağım. Ancak bu kişi nasıl ifade verdi önce onu sizinle paylaşayım. Bakın, diyor ki Ersin Kilit adındaki kişi: bana o yazıyı AK Partili Korgan Belediyesi hazır verdi. Delegasyon dediler, inandım, sadece imzaladım dedi. Evet, böyle bir şey söylüyor. Ersin Kilit mahkeme sonunda diyor ki asıl suçlular Türkiye'de, orada hukuk varsa yargılanırlar derken avukatı bu pasaportları veren makam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bağlı diyor. Gerçek suçlular onlar ve AK Partili belediyelerin kurdukları bir sistemdir. Müvekkilimi kandırmışlar. O basit bir inşaat işçisi diyor. Mahkeme hakimi ise ne diyor bakın. Bu söylediklerinize inanmıyorum. Ama elimde delil yok diyor. Bakın. Delil olmayınca şey olmuyor tabii. Şimdi Hannover Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, savcı iddianameyi okuyarak başladı. Ersin Kilit'in insan ticareti, yabancılar ve ikamet yasasına muhalefet, sahte evrak düzenlemekten yargılanması istendi. Gelen 49 kişiden 5'inin iltica talep ettiği, kalanların kayıplara karıştığı ortaya çıktı deniliyor. Yoklar. Vın turizm. Gidiyorlar yani. Daha sonra dava konusu sadece Korgan'dan getirilenlerle ilgiliydi deniliyor haberde. Ersin Kilit ve avukatları özel görüşme talep etti dava sırasında. Bunun üzerine duruşmaya ara verildi. 1 saat süren özel görüşmede Kilit'in avukatları şunları söyledi. Bakın avukatları ne demiş? Müvekkilimiz eşinden ayrılmış 5 çocuk babasıdır. İnşaat işçisidir. Böyle bir belgeyi düzenleyemez. Ordu'nun Korgan ilçesini yöneten AK Partili belediyeden çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek için 53 kişinin Hannover'e gönderilmesiyle ilgili yazı geldi. Müvekkilimiz de bilmeden imzaladı. Yatacak yer filan ayarladı. Delegasyon gelecek dedikleri için inanmış. Asıl suçlular Türkiye'dedir. AK Partili belediyeler ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bağlı birimlerce bu pasaportlar veriliyor. Onlar yargılanmalı diye ifade veriliyor. Duruşma hakimi ve savcı ellerinde fazla delil olmadığı için, savunmanın aksini kanıtlama şansları olmadığından anlaşma yoluna gitti. Hakim
Bu yazıyı bilmeden imzalama savunmanıza inanmıyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Basit bir yazıyla nasıl insanlar getirilebilir? Ancak elimde maalesef aksi yönde bir delil yok diyor. Hakim inanmıyor doğal olarak. Kararla asli faillerin Türkiye'de olduğu, Ersin Kilit'in ise suçlamaların kanıtlanamadığı için 90 gün kamu hizmetinde çalışması gerektiğine hükmedildi. Adalet yerini buldu. Türkiye'de hukuk olsa oradakiler yargılanırdı diyen Ersin Kilit 90 gün çalışmazsa günlüğü 40 eurodan hesaplanmak üzere 900 euro para cezası ödeyecek. Şimdi arkadaşlar bu olay açık bir şekilde insan kaçakçılığı. Yani açık bir şekilde birileri bir şeylerden faydalanmak için para, makam, mevki neyse işte bu insanlara yol vermiş ve bu insanlar gitmiş. Bu zaten bu olay Almanya'da ortaya çıkana kadar demek ki kim bilir kaç bin kişi gitti bu şekilde. Şimdi bu olay meydana geldi. Ersin Kilit adlı kişinin ifadesini anlattım. Avukatının ifadesini anlattım. Vermiş oldukları ifadelere hakim inanmamış, söylemiş. Hukukta delil yoksa da bir anlamı yok zaten. Onun için hani onun üzerine çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Yani bu insanlar ne diyor? Ben imzaladım diyor ama bu işin içerisinde böyle bir şey olduğunu bilmiyordum diyor. İnandık mı? Yani anladık. Şimdi değerli izleyicilerimiz, olay şu. Birileri bu A partisi, B partisi, C partisi fark etmiyor arkadaşlar. Dolandırıcılık dolandırıcılıktır. Bu olay meydana geldikten sonra Almanya'da şöyle bir şey çıktı ortaya. Sürekli insan kaçakçılığı yapılıyor belli bu yöntemle. Gerçekten bu gri pasaportu alma hakkı olanlar Almanya ya da başka ülkelere gittiğinde bir sürü sorgudan geçmeye başladı. Evrak istendi, o istendi, bu istendi. Eskiden bu şekilde gri pasaport alma hakkı olanlar pasaportunu gösterip geçebiliyorlardı. Ama bu olaylardan sonra şimdi gri pasaportun Avrupa Birliği içerisinde hiçbir itibarı bu dolandırıcılar yüzünden kalmadı arkadaşlar. Bu insan kaçakçıları yüzünden kalmadı arkadaşlar. Bu ve benzeri olay binlerce kez bana göre olmuştur. Maalesef birileri suistimal ediyor. Anlattım size. Birileri halk oyunları ekibi, birileri bilmem ne ekibi, yok kültür hizmeti bilmem yalan dolan işler. Ya bu pasaportu verildiğinde kimse sorgulamıyor. Bu pasaportla ilgili olarak onay veren kişi, imzayı atan kişi bilmiyor. Kim biliyor kardeşim? Bu insanlardan ve ortaya çıktı, medyada yer aldı. Hemen hemen hepsinden binlerce euro para alınmış bu iş için. Ya bu işin ticaretini yapıyor dolandırıcılar. 5 kişi iltica başvurusu yapmış Almanya'da, geri kalan 49 kişiden 44 kişi yok, kayıp. Başka ülkelere gittiler muhtemelen. İltica ettiler, onu yaptılar, bunu yaptılar vesaire işte. Böyle bir durum var arkadaşlar. Bununla ilgili olarak bu sistemin, bu çarkın içerisinde kim bilir kimler var. Bakın. Türkiye'den özellikle bizi izleyen vatandaşlarımızın bir konuda uyarmak istiyorum. Avrupa'ya gelmek isteyen, İşte Almanya'da çalışmak isteyen, nasıl gelirim diye soran vesaire arkadaşlar var. Sakın ola ki paranızı bu ve benzeri insanlara, insan kaçakçılarına, dolandırıcılara falan sakın ola ki paranızı kaptırmayın. Paranıza dikkat edin. Bakın başınıza ciddi işler alırsınız. Öyle şeyler duyuyoruz ki özellikle medya üzerinde görüyoruz. Koyununu satmış, davarını satmış, karısının bileziklerini satmış, bu dolandırıcılara para veriyor ki kendisini Almanya'ya getirsin ya da diğer ülkelere götürsün diye arkadaşlar. Aman siz olun. Sakın ola ki ne paranızı ne de başka bir şeyinizi bu insanlara vermeyin. Zaten hukuksuz bir şekilde Avrupa'ya gelmeniz demek artık eskisi gibi falan bir durum yok. Muhtemelen sınır dışı edileceksiniz. Boşunuza paranızı vesaireyi kaybetmeyin. Dolandırıcıları zengin etmeyin arkadaşlar. Yapmayın böyle şeyler. Benden size söylemesi. Resmi yollarla pek çok ülkeye gelen, Türkiye'den gelen vatandaşlarımız var. Onlar nasıl geliyorsa, hangi yolu izlediyseler siz de bu yolları izleyin. Onlarla ilgili Avrupa'ya nasıl gelinir, Almanya'ya nasıl gelinir resmi olarak, bunlarla ilgili önümüzdeki günlerde bir video yapacağım.
Bu dolandırıcılara paranızı kaptırmayın diye tek tek bütün detayları size anlatacağım. O nedenle mutlaka kanalımıza abone olmanızı ve bu videolarımızı takip etmenizi sizlerden rica ediyorum. Aman siz olun, dikkatli olun arkadaşlar.